Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Güzel orkidelerimizle yine birlikteyiz. Bugün sizlere orkideler için çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Orkidelerde saksı ve toprak önemi nedir? Saksı ve toprak seçerken neye dikkat edeceğiz? Saksının ve toprağın orkide yetiştirmede etkileri nelerdir? Bunlarla alakalı konuşacağız. Evet, sizlere öncelikle şu orkidemi göstermek istiyorum. Daha böyle şık, daha böyle yapraklı, çiçekli bir orkide gösterebilirdim. Ama neden bunu gösteriyorum özellikle? Bakın, bir 2 3 tane yaprağı var ve çiçekli. Önemli olan böyle iki yapraklı, 3 yapraklı çiçeklere de çiçek açtırabilmek. Orkidelere bakımlarını güzel yaparsanız böyle 2 yapraklı, 3 yapraklı orkideler bile çiçek açabilir. Evet, şöyle saksısını göstereyim. Evet, çiçekleri. Şimdi bunu yan tarafa alalım. Orkideyi saksısını ve toprağını anlamak için öncelikle orkidenin normal yaşam ortamını iyi anlamak gerekiyor. Bakın şurada hemen bir fotoğraf koyuyorum normal yaşam ortamı ile alakalı. Orkideler ağaçların üzerinde yaşar. Ağaçların dallarına bu şekilde tutunmuş olaraktan yaşar. Bu nedenden dolayı bizler evde orkide beslerken normal yaşam ortamlarına benzetmeye çalışaraktan orkide yetiştiriyoruz. Şimdi bakın, şimdi iki konudan bahsedeceğim. Bir, orkide toprağı, iki ise saksı seçimi. Saksı seçimi ve orkide toprağı seçimi çok çok kıymetli. Bakın şurada bir tane örnek göstereceğim. Daha önceki videolarımda yapmıştım. Bakın şu orkidem. Bu orkidem kötü bir durumdaydı. Bu orkideyi kurtarırken saksısıyla alakalı hemen bunun sahnesini de yan tarafa koyacağım. Saksısını orkideyi toprağından çıkarttığımızda, saksısını incelediğimizde altında hiç delik olmadığını gördük. Bir tane delik olduğunu gördük. Bu orkideler için çok zararlıdır. Orkidelerin saksısı bol delikli olması lazım. Suyu iyice akıtması lazım. Şimdi şöyle başka bir örnek göstereyim. Kök gelişimi göstereceğim size. Hava kökleri. Bakın şu köklerin sağlığını göstereyim. Dikkat ederseniz burada delikler açmışım. Ben açtım bunları. Bunları da biraz sonra bahsedeceğiz. Evet. Şimdi şu toprağımızı boşaltalım. Örnek bir toprak karışımı gösterdim. Bakın, orkidelerin altlarında böyle bol delikli olması lazım. Orkide dikeceğimiz saksı öncelikle bakın altında bol delik olması lazım. Suyu verdiğimizde kolayca çıkması lazım. Ve orkide saksısı bakın şu şekilde şeffaf olması lazım ve böyle çok sert bir saksı olmaması lazım. Bu çok önemli. Ve toprağı da ağaç kabuğu, perlit tarzı karışımlardan olması lazım. Bakın ben şöyle bir karışım kullanıyorum. Bakın ağaç kabukları ve şöyle lav taşı gibi, kiremit taşı gibi, bakın şöyle bir taş karışımı. Neden böyle kullanıyorum? Bakın bu karışımla kökler daha iyi gelişiyor ve fazlalık suyu atmış oluyor. Bakın şöyle bir göstereyim. Şöyle bir karışım. Şimdi yine dediğimiz gibi saksı bol delikli olacak. Yanlardan delik açmamızın sebebi hava almasını sağlamak. Bu da çok önemli. Yanlardan delik açaraktan orkidemizin hava almasını sağlıyoruz. Toprak karışımımızı söyledik. Bu şekilde olması lazım. Bir de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, bakın normal yaşam ortamında orkideler ağaç üstlerinde yetişir dedim. Neden şeffaf saksı kullanıyoruz orkideleri? Neden şeffaf saksı kullanıyoruz? Çünkü orkideler sadece yapraklarından besin almaz. Köklerinden de besin alır. Ve bu şeffaf saksıdan köklerinden güneş ışığı alaraktan besin alır. Bu nedenden dolayı dış saksı kullanımı belki göze hoş gelebilir ama dış saksı bu şeffaf saksının bütün özelliklerini kaybediyor. Yani şeffaf saksıdan şu şekilde alacağı vitamini alamamış oluyor. Bakın buradan şu kökleri görürseniz bakın bu köklerden besin alıyor. Ve yine bu kökleri görmemiz neye yarıyor? Bir orkidenin susayıp susamadığını köklere bakaraktan anlıyoruz. Bakın şu şekilde. Eğer şeffaf olmazsa bu saksı ve bu köklerin susayıp susamadığını anlamayız ve orkide
sulamayı sever ama fazla suyu kesinlikle sevmez. Bir diğer yapılan hatalardan bir tanesi, bakın dış saksı kullanımında sulama yapılıyor. Şu orkidemi de göstereyim. Sulama yapılıyor ve dış saksının içerisinde su birikiyor. Bu da orkideler için zararlı bir şey. Bu suyun da boşaltılması gerekiyor. Evet, bakın şuradan yeni dallar çıkıyor. Şuradan göstereyim bakın. Evet, yeni dal çıkıyor ve yaprakları da yeniledi. Bakın şu diplerine tarçın döktüm ben. Tarçın yeni kök çıkartmalarına, kök gelişimine etki ediyor ve böceklenmeleri önlüyor. Evet. Tarçın. Evet. Dedik, dış saksımız şeffaf olmalı, bol drenajlı olmalı. Kullanacağımız toprak, bakın ağaç kabukları ve diğer böyle taş karışımı olabilir. Evet, perlit olabilir. Sulamaya çok dikkat edeceğiz. Sulamada dış saksıdan şeffaf olmasının en büyük sebepleri neydi? Dış saksıdan köklerimizi kontrol etmemiz. Köklerimizi kontrol etmemiz. Yeşilse sulamaya ihtiyaç yok. Grileşmişse sulayacağız. Evet. Ve diğer bir şeyimiz, eğer dış saksı kullanıyorsak dış saksıyı mesela orkideyi üstten de sulayabiliriz, suya batırarak da sulayabiliriz, ama en önemli şey, suladıktan belli bir süre sonra altta kalan fazla suyu boşaltmak gerekiyor. Dış saksıda su birikir. O dış saksıdaki suyu en fazla 1-2 saat sonra boşaltmak gerekiyor. Dış saksı ve orkide toprağının öneminden bahsetmeye çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.